Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden o zaman bugün ilk olarak hep birlikte bir Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Akademisi çok önemli bir analiz yayımladı. Ne analizi? 12 gün süren İran-İsrail savaşı vardı ya. İşte tam da bu mevzuda Türkiye'nin payına düşen nedir? Türkiye ne yapmalı bu savaştan sonra diye önemli bir analiz yayınlamıştı. Dikkatimi çeken bazı maddeleri kenara köşeye not ettim. Onları sizlerle paylaşacağım. O zaman detaylar bir karşımıza gelsin. Milli İstihbarat Akademisi İsrail ile İran arasında yaşanan 12 gün savaşını inceleyen ve Türkiye için önemli uyarılar içeren bir rapor yayımladı. 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler başlıklı raporda savaşın seyrinden çıkarılan stratejik sonuçlara ve Türkiye'nin savunma hazırlıklarına dair kritik değerlendirmelere yer verildi. Rapordan öne çıkan başlıklar şu şekildeydi. Birincisi, çok katmanlı hava savunma şart. İsrail'in savaşta sağladığı hava üstünlüğü çok katmanlı savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin de özellikle alçak irtifa hava savunmasına odaklanması gerektiği vurgulandı. İkinci olarak alarm ve sığınak sistemleri kurulmalı. Raporda olası hava saldırılarına karşı erken uyarı ve alarm sistemlerinin kurulması, stratejik tesislerde teknik donanıma sahip sığınaklar yapılması ve büyük şehirlerde toplu sığınakların inşa edilmesi öneriliyordu. Devamında sızmalara karşı dikkat. İsrail'in İran içerisinde devşirdiği ajanlar aracılığıyla gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekilerek ekonomik krizlerin ve toplumsal gerilimlerin istihbarat sızmalarını kolaylaştıracağı ifade edildi. Akabinde ise elektronik harp ve insansız hava aracı yatırımları artırılmalı deniliyor raporda. İran'ın yıllardır yaptığı konvansiyonel yatırımın İsrail'in elektronik harp destekli saldırılarına karşı etkisiz kaldığı hatırlatılarak Türkiye'nin insansız sistemler ve elektronik harp teknolojilerine öncelik vermesi gerektiği vurgulandı. Son olarak da dikkat çekici kısım balistik ve hipersonik füze uyarısıydı. Bence en önemli maddelerden bir tanesiydi. İsrail'in gelişmiş hava savunmasına rağmen hipersonik füzelere karşı tam başarı sağlayamadığına dikkat çekilerek Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını hızlandırması çağrısında bulunuldu. Milli İstihbarat Akademisi uzunca bir rapor yayınlamıştı fakat benim dikkatimi çeken başlıklar buydu. Yine sizin aklınıza gelen öneriler varsa açık bir şekilde beyin fırtınası yapılmış, bunların çoğu zaten aklımıza geliyordu. Özellikle mesela sığınak mevzusu. Sizin evinizde veya sizin belediyeniz, sizin valiliğiniz, kaymakamlığınız hiç size mesela acil bir durumda şuraya sığınacaksınız der mi mesela? Günümüzde ne konuşulur? Olası bir Allah esirgesin deprem durumunda şöyle bir güvenli bölgeye geçeceksiniz. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir bölge tahsis etmiştir, oraya gidilir. Hadi bunu biliyoruz da biz hiç böyle sığınak veya bir bomba füze saldırısından korunmak amacıyla sivillerin yerleşebileceği korunaklı bir bölge hiçbir zaman konuşmadık. Görmüş olacağınız üzere bu konuda önlemlerin alınması şart. Bir de raporda asıl tehlikeli maddelerden bir tanesi ne denilmişti? Sızmalara karşı dikkat. Sızmalara karşı dikkatteki amaç ne? Türkiye'nin kendi içerisindeki özellikle de ajanlık faaliyetleri. Sözde bizim ülke vatandaşı ama olası kriz, savaş durumunda bunlar bilirsiniz 3-5 kuruşa kendini satarlar veyahut da saçma sapan kendi hayat çıkarları vardır bazı tiplerin. Yalan konuşmayalım, çok var bizim ülkemizde. Zaten sosyal medya paylaşımlarından bile anlayabiliriz çok rahat bir şekilde. MİT de bu konuda uyarıyor. Toplum olarak birlik olmazsak zor zamanlarda maş olarak kullanır diyor karşı güçler. Bu zaten bilindik bir şeydi. Engellenebilir mi diye soracak olursanız orada yazıyor neymiş? Ekonomik krizler ve toplumsal gerilimler azalırsa bu engellenebilir. Vallahi ben açıkçası kendi görüşümü soracak olursanız onlar ne yapar ne eder bir şekilde yine bir bahane bulurlar. Ne yaptınız? Ekonomiyi düzelttiniz. Adamın gözünü para bürümüş. Para. Ekonomi düzelse bile ekonomi herkese düzeldi. Benim farkım ne olacak? Ben niye daha iyi arabaya binemeyeyim diyecek. Anladınız mı? Bu adamların derdi ekonomi veya toplumsal birlik falan değil. Bunların kanında olan bir mevzu. Benim şahsi görüşlerim bu. Yine yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Allah o gün geldiğinde yardımcımız olsun gerçekten de. Rabbim inşallah kurmuş oldukları tüm sinsi planları başlarına
yıksın diyorum ve hemen devamında tabi Suriye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün ilk defa Kilis'ten Azerbaycan doğalgazı Halep'e ulaştırıldı. Gürcistan'dan geliyor, işte en son Kilis'ten Halep'e gidiyor. Peki Azerbaycan'ın doğalgazı ne olacak Halep'te? Halep'te şu an elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Günün belki de 2-3 saatinde sadece elektrik verilebiliyor. Halep'te doğalgazdan elektrik üretim tesisi var zaten hazırda. Daha sonrasında bu doğalgazlarla elektrik üretilecek ve yaklaşık 8-10 saate çıkarılması planlanıyor günlük verilen elektriğin. Hatırlanacağı üzere zaten Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan demişti. Türkiye'nin imkanları neyse Suriye'nin de imkanları o olacak diye. Öncelikle Suriye halkının elektrik ihtiyacı var. Yine Türkiye öncülüğünde Katar, Azerbaycan hep birlikte omuz omuza vererekten Suriyeli kardeşlerimizin özellikle de Halep'te yaşayan nüfusun hani kimler olduğunu bildiğimizden dolayı ya bunların hep çoğu neredeyse Türkmen kardeşlerimizin kısacası elektrik ihtiyacı giderilmiş oldu. 2 milyar metreküplük bir doğalgazdan bahsediliyor yıllık transfer konusunda. Şimdi sizlere sivil gelişmelerden bahsettim. Yine Suriye'de askeri gelişmeler de yaşanıyor iddialara göre. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları resmi bir şekilde Türkiye'yi ülkesine davet etmişti. Ülkedeki karışıklığı engellemek amacıyla Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz demişti. Bu konuda yavaş yavaş sanki adımlar atılmaya başlanmış. Ben demiyorum, Arap basını diyor. Mesela detaylar bir karşımıza gelsin. Arap basınından Aşark News'in haberine göre Türkiye ve Suriye Ağustos 2025'te güvenlik ve askeri anlaşmalar açıklamaya hazırlanıyormuş. Yani bu ay Ağustos'a girdik. Anlaşma kapsamında Palmira, Humus, T4 ve Halep Minak bölgelerine 3 tane Türk üssü kurulacakmış. Suriye ordusuna danışmanlık desteği verilecek. Üslerin kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmayacağı belirtiliyor. Bu adımın Şam'ın Ankara'dan resmi savunma desteği talep etmesinin ardından geldiği aktarılmaktaydı. Şimdi gelsinler de kafalarına göre sağa solu bombalasınlar. Zaten son yaşanan olaylardan sonra Suriye yönetimi dedi ki yok dedi, biz dedi baş edemeyeceğiz bunlarla. Biz daha mevzunun başından beri biliyorduk ama en son özellikle de Ahmet Şara'nın ofisi vuruldu ya, Cumhurbaşkanlığı ofisi, Savunma Bakanlığı vuruldu dünyanın gözü önünde. En son dediler ki bunlarla baş edilmez. Bunların gözü dönmüş. Gözü döndü zaten bunların. Ama görün bakın şu adım bile İsrail'i Suriye hava sahasında bir adım geriye çekecektir. Yani biz oraya Türk üssü açacağız. Üsse hiçbir şey götürmeyeceğiz mi? Üs anadan ürüyen korumasız bir şekilde savunmasız mı olacak? Tabii ki de hayır. Çok değil, sadece 3-4 gün önce ne duyurdu Türk savunma sanayisi? Siper Ürün Blok 1'in seri üretim testleri başarıyla sonuçlandı ve seri üretime geçti dedik değil mi? 155 kilometre öteden Alp radarı hedefi tanımlıyor, takip ediyor. 110-120 kilometre civarlarında da Siper Ürün 1 füzeyi ateşliyor. Yani büyük ihtimalle Suriye'deki Türk üslerinin güvenliği şu kısa vadede siperlerle, Siper Ürün 1 ve devamında Korkutlar, belki Gökberkler, yani değişik teknolojileri de aslında test etmemiz için iyi de bir fırsat açıkçası. Son olarak da unutmadan kıymetli dostlar, tabii şimdi Türkiye'nin Suriye'deki üs kurma çalışmaları devam ederken YPG PKK da iyice saçmalamaya başladı. Bindikleri her dal çat ortadan ikiye kırılınca en son kimden medet bekliyorlar? Diyeceğim ama gülmeyin lütfen. Daha henüz yaralarını saramamış Hindistan'dan. Yani kıymetli dostlar, Pakistan'a rezil kepaze olan Hindistan'a YPG PKK'dan bir çağrı geldi. Mazlum Abdi bugün ne diyor biliyor musunuz? Hindistan, Suriye halkı ve Kürt halkı ile olan dostluğu sayesinde bölgenin istikrarına önemli bir rol oynayabilir diyordu. Yani ne anlama geliyor bu açıklama? Biz ABD'ye güvendik, sattı. Biz Avrupa'ya güvendik, sattı. Biz İsrail'e güvendik, İsrail'de satmak zorunda. Çünkü niye? Türkler üs açtı, kafasına göre hareket edemeyecek. Kim kaldı? Bakıyor böyle listeye. Türk düşmanı kimi bulabiliriz? Yunan'ı çağırsan Yunan'ın kendine faydası yok zaten. Bir baktı o listeye, Hindistan. Hindistan'da daha yeni Türk tokadını yedi. Daha o elektronik harplerden kafasını kaldıramamıştır yerden. Pakistan savaşından bahsediyorum. Hindistan'a da böyle kaş göz yapıyorlardı. Hindistan gelecekte sizi kurtaracak. ABD de buna izin verecek. İşte son durumları bu şekilde. Hemen devamında 3. konu başlığımızda hep birlikte bir Rusya-ABD devler kapışması hız kazandı. Kıymetli dostlar, bilineceği üzere Trump göreve geldiğinde hep böyle sağa sola çiçek böcekler dağıtıyordu. Hep böyle hoşgörü, dünya barışı, adalet, cart cürt derken
Baktı Rus lider Vladimir Putin'den istediğini alamadı. Şu son günlerde en son yapmış olduğu açıklama Medvedev'i kastediyor. Hani şu Putin'in kankisi var ya, ona diyor ki o diyor tam diyor yüzsüz diyor. İşte nükleer denizaltılarımızı Medvedev'in açıklamaları sonrasında şöyle Rusya kıyılarına gönderdim diyor. Detaylar bir gelsin. Gerilim gittikçe yükseliyor Rusya ve ABD arasında. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın önemli siyasi figürlerinden olan Medvedev nükleer çağrısında bulunmuştu. Yani kısacası Amerika'ya sopa göstermişti. Anlaşılan o ki ABD Başkanı Trump'ı bayağı bir sinirlendirmiş bu Medvedev'in çıkışları. Bugün dedi ki Trump, Medvedev çok kötü olan bazı şeyler söyledi. Nükleerden bahsetti. Söylememesi gerekirdi. Ukala birisi. Geçmişte de bazı şeyler söyledi. O yüzden hep hazır olmak istiyoruz. O nedenle bölgeye 2 tane nükleer denizaltı gönderdim. Bu sözlerinin sadece laf olduğundan ve daha fazlası olmadığından emin olmak için nükleer denizaltılar artık Rusya'ya daha yakın diye bir açıklama yapmıştı Trump. Trump'ın bu açıklamalarından hemen sonra Rusya'dan cevap da gecikmedi mesela. Rusya Devlet Duması üyesi Viktor Vodolski dedi ki ABD Başkanı Trump denizaltıları gönderecekmiş Rusya kıyılarına. Sıkıntı yok dedi. 2 tane denizaltı dedi. Birazcık okyanusla buluşsun. Zaten okyanuslarda ABD'nin denizaltı sayısından daha fazla Rusların nükleer denizaltısı var. Bundan dolayı rahatız. Uzunca bir dönemdir zaten onlar yüzmüyordu. Yüzmeyi özlemiştir diye resmen dalga geçer gibi bir cevap gelmişti. Dedim ya Trump güzel sözü denedi. Baktı kafasını çelemedi Putin'in. Şimdi nükleer tehdide Trump da ilk defa başlamış oldu. Trump ama bir şey değil mi? Çıldırırsa fena çıldırır ha. Onu da söyleyeyim. Trump evet bir şeyi düpedüz direkt bodoslama söylemez. Böyle sağdan soldan dolaşarak söyler bazı şeyleri. Fakat Putin nettir. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan nettir. Ondan dolayı Putin'le Cumhurbaşkanımız iyi anlaşır. Kremlin de bunu kabul eder. Biz de kabul ederiz ya. Trump öyle değil ama Trump'ın bir çılgınlığı var. Yani onu artık gözlemledik. Nerede ne konuşulacağını zaten bilmeyen bir herif. Yani eğer ki Trump kendisiyle dalga geçildiğini veyahut da kendisinin gale alınmadığını bir sezerse vallahi nükleer konusunda Biden 1 adım mı atıyordu? Trump 5 adım atar. Onu da belirteyim. Bu benim şahsi görüşüm. Yine görüşlerinizi yorum olarak belirtin ama Trump'ın delirmesine çok az kaldı. Bu açıklamaların seyri, dozajı gittikçe artacaktır. Benim tahminlerim bu yönde. En son ne olur Kaan diye soracak olursanız en son ne olur biliyor musunuz? Trump Putin'i özledi. Putin'le bir kavuşamadı ya. En son ben nükleer atacağım. Yok sen atacaksın nükleeri derler. Giderler İsviçre'de veyahut da Türkiye'de, İstanbul'da Putin'le Trump bir araya gelir, iki sarılır, koklaşırlar. Ondan sonra gerilim yine düşer. Yani Trump'ın asıl gerginliği Putin'in onu dikkate almaması. Bir görüşemediler ya, dert oldu adama. Bir görüşse manipülatif adam. Putin de biliyor bunu. Görüşemediğinden dolayı çılgına döndü. Görüştükleri gün gerilim düşecektir. Onu da belirteyim diyorum ve bugün son olarak kıymetli dostlar dün Selçuk Bayraktar canlı yayındaydı. Tabii canlı yayında açıklamalarını yakından takip ettim. Öne çıkan bazı detaylar vardı. Gerek Kızıl Elma'nın üretimine ilişkin gerekse de Next Sosyal. Mesela onu da belirteyim. Next Sosyal hesabımızı açtık. Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya uygulaması Next Sosyal'de artık konu belli de var. Hemen böyle slash konu belli yazınca zaten Next Sosyal'de bizi bulabilirsiniz. Buradan duyurusunu yapmış olalım. Selçuk Bayraktar'ın öne çıkan açıklamaları şu an sizlerle. Selçuk Bayraktar özellikle de Kızıl Elma'ya ilişkin dedi ki Kızıl Elma'nın insanlı savaş uçaklarına göre çok daha düşük maliyette üretebildiğini belirterek İnsanlı bir savaş uçağına kıyasladığınızda 5 ila 10 kat hatta bazı durumlarda 20-30 kata kadar daha ucuz olabilir dedi. İnsansız sistemler maliyet etkinlikte büyük avantaj sağlıyor demekteydi. Açıklamalarının devamında Selçuk Bayraktar jet motorlarının yerli üretimi için ciddi yatırımların sürdüğünü vurgulayarak motor teknolojisinin önemi kadar uçak sistemlerinde yüksek katma değer yaratan yazılım, radar ve elektrooptik sistemlere de dikkat çekmişti. Türkiye'nin milli savaş uçağı dahil olmak üzere birçok platform için motor üretme hedefi bulunduğunu belirten Selçuk Bayraktar, bu alandaki çalışmaların uzun süredir devam ettiğini söyledi. Bayraktar, elbette öyle bir projemiz zaten var bizim. Jet motorlarını yapmıyorduk ama bu konuda da önemli bir eşiğe geçtik. Artık kendi motorumuzu geliştiriyoruz ifadelerini kullanmıştı. Aslında motor konusunda da dün Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını dinlediyseniz zaten siz de anlamışsınızdır. Yani hani turbo motorlarda pek geride kalmadık. Hallettik de çoğu mevzuyu. Mesela Bayraktar TB3'te PD170 kullanılıyor ve gayet de
memnunmuş Selçuk Bayraktar. Bir şekilde hallettik ama jet motorları konusunda şu an sadece gökbey helikopterlerinde kullanılan T üretimi yerli motorlarımız, yerli jet motorlarımız vardı. Selçuk Bey de bu konunun yakın takipçisi olduğunu belirtti ama şunu diyeyim, yani Selçuk Bayraktar'dan evet motor girişimleri var, hatta Samsun'a fabrika kuracakları falan konuşulmaktaydı. Selçuk Bayraktar'ın önceliği motor falan değil, yani onu belirteyim. Dün açıklamaları izlediyseniz Selçuk Bayraktar kafayı uzaya dikmiş durumda. İnsan hava araçlarından diyor biz para kazanıyoruz, o parayı da uzaya yatırıyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsetti. Baykar'ın uzay yatırımı. Kendi işte uzay fırlatma sistemlerini yapacaklarından falan bahsetmekteydi. Dediğimiz gibi zaten Kızıl Elma son diyordu. Kızıl Elma da önümüzdeki sene Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek 6. prototipteymiş şu an. Bu sene içerisinde artık yavaş yavaş silahlı testleri başlayacak ve önümüzdeki sene Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri Kızıl Elma'yı kullanacaklar. Önemli gelişmelerdi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.